Herkese merhaba. Bugünkü konumuz, adı biraz teknik gelebilir ama inanın çok ilginç bir alan. Primer immün yetmezlikler. Aslında vücudumuzun savunma sistemindeki bazı gizli kodları adeta bir şifreyi çözer gibi birlikte ele alacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi şöyle bir düşünelim. Etrafınızda mutlaka görmüşsünüzdür. Neden bazı insanlar, özellikle de küçük çocuklar sürekli hastalanır? Bir enfeksiyondan kurtulur, hemen diğerine yakalanır. İşte bu sorunun cevabı bizi adeta bir klinik dedektiflik hikayesinin içine çekiyor. İpuçlarını takip ederek bağışıklık sisteminin genetik kodlarına yazılmış gizli hataları bulmaya çalışacağız. Ve işte bu gizemin adı primer immün yetmezlikler. Hani PIE diye kısaltıldığını da duyabilirsiniz. Nedir bu tam olarak? Çok basitçe, bağışıklık sistemimizin doğuştan gelen, yani daha en başından genlerimizde var olan bir takım bozuklukları. Bu genetik hatalar yüzünden vücudun savunma mekanizmasındaki bir veya bazen birden fazla parça olması gerektiği gibi çalışamıyor. Peki bu klinik dedektiflik maceramızda karşımızda 4 ana şüpheli profili var. Bağışıklık sistemini bir zincir gibi hayal edin. Bu 4 grup o zincirin en zayıf, en kolay kopabilecek halkalarını temsil ediyor. Gelin şimdi bu şüphelileri, bu zayıf halkaları tek tek mercek altına alalım. İlk şüpheli profilimizle tanışın. B hücre, yani antikor yetmezlikleri. Bu grupta temel problem vücudun yeterince antikor üretememesi. Bakın görselde durum ne kadar net anlatılıyor. Normalde antikor fabrikası gibi çalışması gereken plazma hücresi görevini yapamıyor. Antikorları salgılayamayınca ne oluyor? Etraftaki o kapsüllü, yani kendilerini adeta bir zırhla koruyan bakteriler elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Hiçbir engelle karşılaşmıyorlar. Peki bu durum pratikte, yani klinikte karşımıza nasıl çıkıyor? Öncelikle şunu bilelim, bu grup primer immün yetmezliklerin en sık görülen tipi. Vücutta immünoglobulin, yani antikor seviyeleri yerlerde süründüğü için bedenimiz özellikle o bahsettiğimiz zırhlı kapsülü bakterilere karşı tamamen savunmasız kalıyor. Sonuç, sürekli tekrarlayan sinüzitler, bitmek bilmeyen zatürre atakları. Kısacası hep bakteriyel enfeksiyonlar. Şimdi dedektiflik dosyamızda ikinci şüpheliye geçiyoruz, T hücre yetmezlikleri. Bakın burada artık antikorlardan falan bahsetmiyoruz. Konumuz bağışıklık sistemimizin bizzat askerleri, yani hücreleri. Görsel yine durumu harika özetliyor değil mi? Görevini yapması gereken bir T hücresi virüsle istila edilmiş bir vücut hücresini görüyor ama umursamıyor bile. Tamamen görmezden geliyor. İşte T hücreleri böyle boluk olduğunda hücresel bağışıklık dediğimiz sistem adeta yerle bir oluyor. Bu ne anlama geliyor? Artık vücudumuz virüslere, mantarlara ve normalde sağlıklı bir insana pek bir şey yapamayan ama bağışıklık düştüğü anı kollayan, pusuya yatmış o fırsatçı mikroplara karşı tamamen açık hale geliyor. Dikkat ettiniz mi? Enfeksiyonların karakteri, türü tamamen değişti. Geldik üçüncü ve belki de en tehlikeli şüpheli profilimize. Kombine immün yetmezlikler. Zaten isminden de belli, bir şeyler kombine olmuş. Görsel tüm hikayeyi tek karede anlatıyor. Bakın, T hücresi o kadar bozuk ki B hücresine dönüp hadi antikor üretmeye başla demesi gereken o kritik yardım sinyalini veremiyor. Sonuç tam bir felaket. Bağışıklık sisteminin hem hücresel kolu, yani T hücreleri, hem de antikor üreten kolu, yani B hücreleri aynı anda iflas ediyor. Tahmin edebileceğiniz gibi en ağır, en dramatik klinik tabloları bu grupta görüyoruz. Bağışıklık sistemi diye bir şey neredeyse kalmadığı için bu bebekler genellikle hayatlarının daha ilk aylarında çok ağır ve aynı anda birden fazla mikrobun neden olduğu enfeksiyonlarla kliniğe geliyorlar. Bu grubun en bilinen ve korkulan üyesi de SIAD, yani ağır kombine immün yetmezlik. Ve son şüpheli dosyamız burada. Bağışıklığın daha temel, doğuştan gelen ilk savunma hattının elemanları var. Fagositler ve kompleman sistemi. Bu bölünmüş görsel durumu mükemmel açıklıyor. Sol tarafa bakın, çöpçü hücre dediğimiz bir fagosit, bir nötrofil, bakteriyi yutup yok etmesi gerekirken bunu başaramıyor, resmen zorlanıyor. Sağ taraftaysa bambaşka bir mekanizma var. Kanımızda dolaşan ve normalde birleşip bakteri duvarında bir delik açarak onu patlatan kompleman proteinleri var ya, işte onlar bir araya gelip o atak kompleksini kuramıyor, görev başarısız. Şimdi bu grubun bıraktığı ipuçları çok ama çok özeldir. Yani tam bir dedektif işi. Eğer sorun fagositlerde ise vücudun derinliklerinde sürekli tekrarlayan apseler, özellikle de stafilokokların yol açtığı apseler ve bir türlü iyileşmeyen yaralar görürsünüz. Eğer sorun kompleman sisteminin son parçalarında,
Yani C5'ten C9'a kadar olan proteinlerde ise o zaman da çok tipik bir durumla karşılaşırsınız. Tekrarlayan Neisseria menenjiti. İşte bu tarz özel ipuçları bir klinisyen için adeta altın değerindedir. Evet, 4 ana şüpheli profilimizi de masaya yatırdık. Şimdi gelelim işin en heyecanlı kısmına. Bir klinisyen, yani bizim dedektifimiz bu şüpheliler arasından doğru olanı nasıl teşhis ediyor? İşte bütün sır, vücudun bıraktığı ipuçlarına, yani enfeksiyonların bize anlattığı hikayeyi doğru okuyabilmekte gizli. İşte bu tablo aslında bütün bu anlattıklarımızın özeti. Hatta diyebilirim ki bu bugünkü sunumun kilit noktası. Bakın ne kadar net. Hastada sürekli tekrarlayan pnömoniye sinüzit mi var? Şüpheli B hücre yetmezliği. Ağızda geçmeyen pamukçuk, fırsatçı virüsler mi var? Şüpheli T hücre yetmezliği. Derin doku apseleri mi? O zaman fagositlere bak. Tekrarlayan Neisseria menenjiti mi? Adres belli. Terminal kompleman eksikliği. Görüyorsunuz değil mi? Her enfeksiyon tipi bize parmağıyla doğru şüpheliyi işaret ediyor. Tamam, şüphelimizi büyük ölçüde belirledik. Ama bir dedektif için şüphe yetmez, kanıt gerekir. İşte şimdi adli tıp laboratuvarına girme zamanı. Yani laboratuvar testleriyle bu şüphelerimizi nasıl doğrulayacağımıza bakacağız. Tanı süreci böyle basamak basamak çok mantıklı bir sırayla ilerler. Her şey en basitinden bir tam kan sayımıyla başlar. Kanda lenfositler mi az, nötrofiller mi? Bu bize ilk sinyali verir. Sonraki adım tabii ki antikor seviyelerine, yani immünoglobulinlere bakmak. İşler biraz daha ciddileşince flow sitometri adında hücreleri adeta tek tek sayıp kimliklerini belirleyen çok daha gelişmiş bir tekniğe başvurulur. Bu testle T hücresi, B hücresi, NK hücresi hangisi ne kadar var net olarak görürüz. Ve tabii günümüzün harikası, artık yeni doğan taramalarıyla bebeğin topuğundan alınan birkaç damla kanla SIDD gibi en ağır formları daha doğumda teşhis edebiliyoruz. Şimdi meselenin biraz daha derinine, yani bu iş neden böyle oluyor kısmına inelim. Bu görsel konunun tam kalbini gösteriyor. Bakın, sorun çoğu zaman sadece hücre sayısının az olması değil. Asıl mesele bu bağışıklık hücrelerinin gelişim yolculuğunda, mesela kemik iliğinde başlayıp timusta devam eden eğitim sürecinde bir yerde bir blokaj olması. Yani hücreler olgunlaşamıyor, eğitimlerini tamamlayamıyor. Dolayısıyla ortada sadece eksik bir ordu değil, aynı zamanda yanlış eğitilmiş, ne yapacağını bilmeyen bir ordu var. Pekala, şüpheliyi bulduk, kanıtları topladık, hatta sorunun kökenine kadar indik. Şimdi ne olacak? Tabii ki müdahale zamanı. Yani tedavi seçenekleriyle bu zayıf savunma sistemini nasıl güçlendirebiliriz? Gelin ona bakalım. Tedavideki temel mantık aslında çok basit. Neyin eksikse onu yerine koy, ne bozuksa onu düzelt. Mesela antikorlar mı eksik? O zaman damardan hazır antikor, yani IVIG veriyoruz. Bu bir nevi kiralık asfer gibi. Enfeksiyon riskini mi azaltmak istiyoruz? Koruyucu antibiyotikler ve antifungaller kullanıyoruz. Ama CID gibi durumlarda, yani sistem tamamen çöktüğünde yama yapmak yetmiyor. O zaman tek çözüm hematopoietik kök hücre nakliyle bütün bağışıklık sistemini sıfırdan yeniden inşa etmek. Hatta artık ufukta doğrudan bozuk geni düzelten gen tedavisi gibi inanılmaz heyecan verici yöntemler de var. Ve bütün bu analizin sonunda dönüp dolaşıp o en baştaki kilit cümleye geliyoruz. Eğer bugünden aklınızda tek bir şey kalacaksa o da bu olsun. Enfeksiyonun tipi, bağışıklık sisteminin hangi parçasının bozuk olduğunu size doğrudan söyler. Bu prensip, primer immün yetmezlik dünyasının adeta altın kuralıdır. Hadi, son bir kez dedektiflik notlarımızı gözden geçirelim ve bu kodları zihnimize kazıyalım. Eğer vaka tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonlarsa şüpheli B hücreleri. Eğer vaka viral ve fungal enfeksiyonlarsa şüpheli T hücreleri. Eğer vaka hayatın ilk aylarında başlayan çok ağır bir tabloysa şüpheli kombine yetmezlik. Ve son olarak eğer vaka apseler ve Neisseria ise şüpheli fagosit veya kompleman sistemidir. İşte bu kadar net. Evet, primer immün yetmezliklerin temel mantığını, o gizli kodları hep birlikte çözdük. Peki, sizce bağışıklık sisteminin bilimin henüz aydınlatamadığı, çözülmeyi bekleyen bir sonraki büyük gizemi ne olabilir? Bu inanılmaz karmaşık ve akıllı sistemin daha ne gibi sırları var? Bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.